Ölüm ve yaşam arasında üçüncü bir durum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün bilimin sınırlarını zorlayan, aklınızı başınızdan alacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepimiz yaşamı ve ölümü siyah ve beyaz kadar net iki kavram olarak düşünürüz, değil mi? Bir organizma ya hayattadır ya da değildir. Ama ya size bilim insanlarının bu iki durum arasında yepyeni bir üçüncü durum keşfettiğini söylesem? Evet, ölüm bir son olmayabilir. Bazı hücreler için bu sadece bir dönüşümün başlangıcı. Hazırsanız bu inanılmaz keşfi derinlemesine keşfedelim. Ve yaşamın, ölümün ve hatta bunların arasındaki gri bölgenin sırlarını çözelim. Yaşam ve ölümün geleneksel anlayışı. Önce biraz geriye gidelim. Yüzyıllardır bilim insanları ve filozoflar yaşamı ve ölümü anlamaya çalıştı. Ölüm, basitçe bir organizmanın tüm biyolojik işlevlerinin durması olarak tanımlanıyordu. Kalbin durması, nefesin kesilmesi, beynin susması. Hepsi yaşamın son bulduğunu gösteriyordu. Ama modern bilim bu tanımı sorgulamaya başladı. Örneğin organ nakli süreçlerinde bir insan teknik olarak öldükten sonra bile bazı organları ve dokuları başka bir bedende yaşamaya devam edebiliyor. Bu zaten bize bir ipucu veriyordu. Ölüm sandığımız kadar kesin bir çizgi olmayabilirdi. Son yıllarda bilim insanları bu fikri bir adım daha öteye taşıdı. Washington Üniversitesi'nde ve diğer önde gelen araştırma merkezlerinde çalışan ekipler, ölü hücrelerin sadece hayatta kalmadığını, aynı zamanda inanılmaz bir şekilde yeni işlevler kazandığını keşfetti. İşte burada devreye üçüncü durum adını verdikleri bu büyüleyici kavram girdi. Peki bu üçüncü durum tam olarak nedir? Hadi yakından bakalım. Üçüncü durumun biyolojik sihri. Üçüncü durum bir organizmanın biyolojik olarak öldükten sonra bile bazı hücrelerin aktif kalarak kendi kendilerine organize olması ve hatta yeni yaşam formlarına dönüşmesi anlamına geliyor. Yani ölüm, hücreler için bir son değil, adeta bir yeniden doğuş. Bu hücreler çevrelerine uyum sağlıyor, hareket ediyor, görevler üstleniyor ve hatta kendilerini kopyalayabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Ölü kabul edilen hücreler yepyeni bir yaşam formuna evriliyor. Bu keşfin en çarpıcı örneklerinden biri xenobotlar olarak bilinen minik organizmalar. Bilim insanları ölü kurbağa embriyolardan alınan deri hücrelerini laboratuvar ortamında incelediler. Bu hücreler normalde bir kurbağanın mukus tabakasını hareket ettirmek için kullanılan küçük kirpiklere sahip. Ancak laboratuvarda bu hücreler inanılmaz bir şey yaptı. Kendi kendilerine bir araya gelerek xenobot adı verilen küçük, hareketli organizmalara dönüştüler. Bu xenobotlar çevrelerinde gezinebiliyor, basit görevler gerçekleştirebiliyor ve en şaşırtıcı kısmı kinematik kopyalama adı verilen bir yöntemle kendilerini çoğaltabiliyor. Yani bu minik organizmalar kendi kendilerini kopyalayabiliyorlar. Bu, bilim dünyasında bir devrimdi. Çünkü xenobotlar ne tam anlamıyla canlı ne de tamamen ölüler. Onlar yaşam ve ölüm arasında bir yerde, üçüncü bir durumda var oluyorlar. Ve bu sadece kurbağa hücreleriyle sınırlı değil. İnsan hücreleriyle yapılan deneyler de aynı derecede heyecan verici. Antrobotlar ve tıbbın geleceği. Hikaye burada bitmiyor. Bilim insanları bu keşfi insan hücreleriyle bir adım daha öteye taşıdı. İnsan akciğer hücrelerinden oluşan antrobotlar xenobotlara benzer şekilde hareket edebiliyor ve inanılmaz bir yetenek sergiliyorlar. Hasarlı nöron hücrelerini onarabiliyorlar. Evet, doğru duydunuz. Ölü kabul edilen hücrelerden yaratılan bu minik organizmalar sinir sistemi hasarlarını iyileştirme potansiyeline sahipler. Mesela bir felç hastasını düşünün. Sinir sistemi hasarı nedeniyle hareket kabiliyetini kaybetmiş bir insan. Antrobotlar bu hasarlı nöronları tespit edip onararak belki bir gün bu hastaların yeniden yürümesine ya da hareket etmesine yardımcı olabilirler. Ya da beyin hasarı olan bir hasta için bu minik organizmalar ilaçları tam gereken yerlere taşıyabilir. Üstelik antrobotların kontrolsüz büyüme riski yok. Çünkü sınırlı bir ömürleri var. Tıpkı bir pilin bitmesi gibi. Bu keşif, rejeneratif tıp, yani dokuların ve organların yenilenmesi için muazzam bir potansiyel taşıyor. Bilim insanları bu teknolojinin bir gün kalp hasarlarını onarmak, omurilik yaralanmalarını tedavi etmek için ve hatta kanserle mücadelede de kullanılabileceğini düşünüyor. Ama tabii ki bu teknolojinin yaygınlaşması için daha çok çalışmaya ihtiyaç var.
Etik ve felsefi tartışmalar. Bu üçüncü durum sadece bilimsel bir keşif değil, aynı zamanda derin felsefi ve etik soruları da beraberinde getiriyor. Eğer hücreler ölümden sonra yeni bir yaşam formuna dönüşebiliyorsa, bu yaşamın ve ölümün tanımını nasıl etkiler? Ölüm gerçekten bir son mu? Yoksa sadece bir dönüşüm mü? Peki, bu yeni yaşam formları bilinç taşıyabilirler mi? Eğer taşımıyorlarsa bu onları canlı yapmaktan alıkoyar mı? Bu sorular filozofları ve etik uzmanlarını da harekete geçirdi. Örneğin bu teknolojinin organ nakli süreçlerinde nasıl kullanılacağı büyük bir tartışma konusu. Ölü bir bedenden alınan hücreler başka bir bedende yeni bir yaşam formuna dönüşebilir mi? Bu hem umut verici hem de biraz ürkütücü değil mi? Ayrıca bu teknolojinin kötüye kullanılma ihtimali de var. Örneğin bu tür organizmalar biyolojik silahlar için kullanılabilir mi? Ya da kontrolsüz bir şekilde çoğalırlarsa ne olur? Bilim insanları bu riskleri en aza indirmek için antrobotların ve xenobotların sınırlı bir ömre sahip olacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Ama yine de bu keşif insanlığın eline büyük bir güç veriyor ve bu gücü nasıl kullanacağımız hepimizi ilgilendiren bir soru. Bilimsel süreç ve keşfin kökeni. Peki bu keşif nasıl ortaya çıktı? 2020'lerin başında bilim insanları biyolojik robotlar üzerine çalışmaya başladı. Xenobotlar ilk olarak 2020'de Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesi'nde geliştirildi. Ölü kurbağa hücrelerinden yaratılan bu minik organizmalar bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. 2024'te ise Washington Üniversitesi araştırmalar bu çalışmaları insan hücreleriyle genişleterek antrobotları geliştirdi. Bu süreçte yapay zeka da büyük bir rol oynadı. Xenobotların ve antrobotların hareketlerini tasarlamak ve optimize etmek için yapay zeka algoritmaları kullanıldı. Bu, bilimin disiplinler arası bir zaferiydi. Biyoloji, mühendislik, yapay zeka bir araya gelerek yaşamın sınırlarını yeniden tanımladı. X platformunda 2025 Haziran'ında Popilik gibi kullanıcıların paylaşımlarıyla bu konu geniş kitlelere ulaştı. Türk medyasında da örneğin Webtekno ve Sözcü gibi kaynaklar bu keşfi ölüm ve yaşam arasında yeni bir durum olarak haberleştirdi. Bu sadece bir laboratuvar çalışması değil, insanlığın geleceğini şekillendirecek bir buluştu. Geleceğe bakış. Peki bu keşif bizi nereye götürecek? Üçüncü durum tıp dünyasında bir devrim yaratabilir. Antrobotlar bir gün sadece sinir hasarlarını değil, kalp hastalıklarını, organ yetmezliklerini veya hatta kanser hastalığını tedavi etmek için de kullanılabilir. Belki de gelecekte bu minik organizmalar vücudumuzda gezinen küçük doktorlar gibi çalışacak, hasarlı dokuları onaracak ve sağlığımızı koruyacak. Ama bu teknolojinin etkisi tıp dünyasıyla sınırlı değil. Örneğin çevre biliminde de kullanılabilir. Xenobotlar okyanuslardaki mikroplastikleri temizlemek veya toksik atıkları yok etmek için de görevlendirilebilir. Ya da uzay araştırmalarında bu organizmalar zorunlu koşullarda hayatta kalabilen biyolojik robotlar olarak kullanılabilir. Tabii ki bu teknolojinin yaygınlaşması için daha çok zamana ihtiyaç var. Bilim insanları bu hücrelerin bu dönüşüm sürecini daha iyi anlamak için çalışıyor. Hangi faktörler bu süreci tetikliyor? Hücreleri ne kadar süre aktif tutabilirler? Ve en önemlisi bu teknolojinin etik sınırları nasıl çizilecek? Bu sorular önümüzdeki yıllarda yanıtlanmayı bekliyor. Sevgili dinleyiciler, ölüm ve yaşam arasında bu üçüncü durum, bilimin bize sunduğu en büyüleyici keşiflerden biri. Ölü hücreler yeni bir yaşam formuna dönüşebiliyor, xenobotlar, antrobotlar bilim kurguyu gerçeğe dönüştürüyorlar. Bu sadece bir bilimsel buluş değil, aynı zamanda yaşamın, ölümün ve insanlığın geleceğinin ne anlama geldiği üzerine bir düşünce yolculuğu. Peki siz bu keşif hakkında ne düşünüyorsunuz? Ölüm ve yaşam arasında bu gri bölge, insanlığın geleceğini nasıl şekillendirecek? Belki bir gün bu teknoloji sayesinde sevdiklerimizin hayatını kurtaracağız ya da belki yaşamın ne olduğu hakkında yepyeni bir anlayış geliştireceğiz. Bu büyüleyici konuyu daha fazla keşfetmek isterseniz bilimsel makalelere ve güvenilir kaynaklara göz atabilirsiniz. Ama şimdilik şunu unutmayın, ölüm bir son değil, belki de sadece yeni bir başlangıç. Bizi dinlemeye devam edin. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bilim dünyasındaki bu çığır açan gelişmeleri hep birlikte keşfedelim.